Arkadaşlar merhaba. Nalan Yılmaz ben. Bilişim teknolojileri öğretmeniyim. WordPress serimizin en son işlediğimiz kapsayıcılar, sütunlar yani container konusuna ait olan 3 tane uygulama yapacağıma söz vermiştim size o konuyla ilgili. Bu 3 uygulamasından ilkini gerçekleştireceğiz şu anda. Bu çalışmaya başlayacağım. Bunun için tarayıcımı açtım. Az önceki videomun render'ı devam ediyor arka tarafta. Tarayıcımı açtım ve siteme giriyorum tekrardan. Belli bir süreyi aşmadıysam zaten kendisi otomatik olarak girecektir arkadaşlar. VP admin diyerek, VP alt tire admin diyerek giriyorum. Evet, belli bir süreyi aşmamışım. Kendisi otomatik olarak soktu. Şimdi ne yapacağız? Önce size onun görselini göstereyim. Acaba nereye koymuştum onu? Ekran görüntülerinin içinde olabilir. Evet, bakın. Şimdi ilk çalışma olarak az önceki derste yani bundan bir önceki derste 16 numaralı derste bu izlediğiniz 16 numaralı dersin birinci uygulaması 16-1 olarak geçecek. 16 numaralı derste göstermiştim. Şu uygulamayı yapacağız. Son derece kolay bir uygulama. Bir satırda 3 tane sütun var. 3 sütunda üst üste 2 tane eleman var. Bu elemanlardan birer tanesi alt başlık ve onların altlarında da belli bir paragraf dizilim var. Birinci uygulamamız bu olacak. Bu videoda değil, bundan sonraki videoda ise yani konteynerin ikinci uygulama videosunda 16'ya 2 numaralı videoda gördüğünüz görseli hazırlayacağız. Arka planında işte gri bir zemin, onun üzerinde bakın şöyle bir kapsayıcı, altında bir başlık. Aynı şekilde bakın bir çizgi görüyorsunuz, alt tire çizgisi görüyorsunuz burada. Görseller yan yana dört tane sütundan oluşuyor. Altlarında o görsellerle ilgili birer paragraf yazısı diyeceğim ama başlık gibi de ele alınabilir. Tıklandığı zaman onunla ilgili sayfaya yönlendirilebilir. Yani biz onu yine paragraf olarak değerlendirebiliriz ya da başlık olarak değerlendirmemiz önemli değil. Bu tasarımı gerçekleştireceğiz. Üçüncü izleyeceğiniz videoda ise yani bu videoda değil 16-3 numaralı videoda da Udemy'den aldığım bu görüntüyü oluşturacağız sizlerle. Resimler kesinlikle değişkenlik gösteriyor. Kendime göre Canva kullanarak resimleri ayarladım. Altında birer alt başlık görüyorsunuz. Altında birer paragraf görüyorsunuz. Çok kısa paragraflar. Onun altında da satır içi görseller içeren minik paragraf yazıları ve link ifadeleri görüyorsunuz. Bu görselin mümkün olduğu kadar benzerini hazırlamaya çalışacağız sizlerle. Şimdi bu videonun konusu olan şu ilk görselden başlayalım arkadaşlar. Bu görselimiz burada aşağıda kalsın. Zaman zaman ne olduğuna dönüp bakabiliriz. Çok önemli bir şey değil ama yazılar kısmına geliyorum. Tüm yazılar diyorum ve yeni yazı diyerek birinci uygulamamı yazıyorum. WordPress'te sütunlar yani kapsayıcı uygulaması. Böyle bir diyelim. Bu birinci uygulama. Tamam mı? Nasıl bir çalışma yapacağımızı şimdi buraya göreceğiz arkadaşlar. Buraya hemen hiç vakit kaybetmeden bir tane sütun elemanı ilave ediyorum. Sütun elemanı bizim görselde gördüğümüz gibi ekranı 3 eşit parçada kullanıyor satırı yatayda. Dolayısıyla ben de yatayda şu şekilde ekranı daha doğrusu yatay ekranı 3 eşit parçada kullanılan bu elemanı seçiyorum. Farkındaysanız üst kısımlarda birer başlık, altlarındaysa onunla ilgili paragraflar var. Üst kısımlara bir tane başlık koyacağım. Şurada olduğu gibi. Başlığım yukarıdaki H1, bu ise varsayılan olarak H2 tagiyle birlikte geliyor. Section 1 olarak ele alınmış. Yanındaki elemana da aynı şekilde başlık koyuyorum. Bu da section 2 olarak ele alınmış. Yanındaki elemana da yine bir başlık koyuyorum. Ve bu da section 3 olarak ele alınmış. Şimdi olay buradan itibaren başlıyor. Bizim normalde sütunumuz bu şekilde ya arkadaşlar. Biz yan yana bundan önceki derste yan yana birer tane blok elemanı kullanmayı öğrenmiştik. Ama kapsayıcıların her bir hücresi aynı zamanda alt alta da farklı blok elemanlarını ele almaktadır. Bakın birinci eleman bu şekilde görüyorsunuz şurada. Bunun
Bunun yanında aşağıya doğru gittiğinizde bakın sütun elemanını seçtiğiniz zaman ayrıyeten bir blok ekleme elemanının olduğunu göreceksiniz. Bunu tıkladığınız zaman bir altına eleman eklemeniz için yani aynı hücrenin altına bu sefer dikeyde ikinci bir blok elemanı ekleyebilmeniz için yatayda değil dikeyde bir blok elemanı ekleyebilmeniz için olanak sağlayacaktır. Buraya bir paragraf elemanı eklemek istiyorum. Bakın gördünüz mü? Birinci hücrem burada. Birinci hücremde yukarıda bir başlık. Aşağıda da bir paragraf elemanı eklenmiş durumda. Paragraf elemanına lorem ipsum'dan bir tane generate yapıyorum. Ya da hiç generate yapmadan hemen şöyle ilk nokta gördüğüm yere kadar şöyle bakın çok uzatmadan sonuçta biz burada bir basit bir uygulama yapıyoruz. Çok uzatmadan ilk paragrafımı ekledim. Aynı paragrafımı bakın şu hücreme geldim. İkinci hücreme geldim. İkinci sütunuma geldim. O sütunumun içinde diyorum ki buraya bir paragraf ekleyeceğim. İkinci paragrafım. Aynı şekilde üçüncü sütunuma geldim. Üçüncü sütunuma burada bir paragraf ekleyeceğim ve üçüncü paragrafım şeklinde diyorum. Buradaki paragrafımın yazı boyutlarıyla şu paragrafın yazı boyutları birbirinden biraz farklı oldu farkındaysanız. Aslında aynı şekilde kopyalamıştım. Onu bir incelemek istiyorum şu anda. Şöyle geldi. Burada medium, large, medium, small. Burada medium aynı. Peki o zaman şöyle yapabilir miyim? Deneyeceğim sadece. Bunu kaldırıp neden acaba şeyler farklı geldi? Büyük ihtimalle ilk önce bunu eklediğim içindir. Şu anda eşitlendi. İlk önce bunu ekledim. Diğerlerini ona bağlantılı şekilde yüksekliklerini ayarladıkları için olmuştur arkadaşlar. Bir yudum suyumu içtim ve tekrardan konuşmaya başlıyorum. Görselime biraz daha yaklaşmak amacıyla görselin işte yazılarını değiştirebiliyorsunuz ya da arka plan rengini değiştirebiliyorsunuz. Arka plan rengini e, sütunun tamamını seçip arka plandan benzer bir tonlama yapmaya çalışayım şu şekilde. Başlıklarımın yazı tipi ailesini varsayılandan intere, kardoya, sistem sanseri ya da sistem serif şeklinde ayarlayabiliyorum. Inter olarak da devraldım. Bunu da aynı şekilde aynı biçimde arkadaşlar yazı tipi ailesini seçerek seçili olduğuna dikkat ediyorum özellikle. Çünkü bazen seçtiğimizi düşünüyoruz ama gelmiyor. Yazı tipi ailesini seçerek eee neydi? Inter'di. Inter olarak ayarlıyorum. Bunu da aynı şekilde başlığın seçili olduğunu emin olduktan sonra yazı tipi ailesini seçiyorum ve bunu da Inter olarak ayarlıyorum. Evet, birazcık kalınlaştıralım. Şunu seçtim. Kalınlaştırmak amacıyla görünümü varsayılandan koyuya döndürebilirim. Aynı şekilde ikinci başlığı da görünümü varsayılandan koyuya, üçüncü başlığı da görünümü varsayılandan koyuya döndürebilirim. Bakalım başka görselde ne yapabiliyoruz? Yukarıdan aşağıdan birazcık daha mesafe var sanki burada. Bizde biraz daha az mesafe kalmış. O zaman sütunumu seçiyorum ve sütunumun iç kısmına biraz dolgu koymam lazım ki bu yazılarla kenarlık arasındaki mesafe uzasın. O zaman geliyorum buraya. Bakın iç kısmı yukarıdan aşağıya olan dolgu oranını biraz arttırıyorum. Biraz daha, biraz daha arttırıyorum arkadaşlar. O zaman bakın birazcık daha mesafe uzamış durumda oldu. İçerideki paragraflarımı acaba iki yana yasla yapabilir miyim? Deneyeceğim. Paragrafımı seçtim. Şu paragrafı seçtim. Şu şekilde ortala yapıyor. İki yana yasla seçeneğini burada bulamadım. Büyük ihtimalle burada yok. Ancak ortala seçenekleri var. Ben de ortalayı seçeyim. Şu şekilde ortala yapayım. Aslında görselimde o şekilde değil ama o şekilde yapmak istedi canım. Yani standart olarak yaptığımız ayar buydu. Bakın görseli bir de kasla kaydedip ön izlemede yayınlayalım arkadaşlar. Bu şekilde gösterecek. Tamam. Ha yazılar büyük gelmiş normal ayara göre. Peki o zaman sütunumuzun normalde
sütunumuzun seçiliyken ne yapabiliriz? Daha büyük genişlik seçebiliriz. Büyük genişlik seçtiğimiz zaman taslı yeni sekmede yön izleme yaptığımızda biraz daha geniş bir büyüklükte göstermiş oldu. Başlıklarımızın hashtag'ini küçültebiliriz. O zaman biraz daha az yer kaplayacaktır. Onu da yapalım. Geldik. Normal hiçbirini seçelim. Başlıklarımızın hashtag'ini H2'den H3'e alabiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle. H2'den H3'e alırız. Biz koyu da yaptık ya aynı anda. Koyu da yapınca otomatik olarak birazcık ne yaptı? Büyüttü. Şimdi taslağı kaydedip pardon, ön izleme yayınlamadım henüz. Ön izleme yaptığımda evet istediğim görüntüye ulaşmış oldum. İlk çalışmamız bu kadardı arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa, yorumunuz varsa lütfen aşağıya bırakın. Sizinle interaktif kalmak iyi oluyor aslında. Çalışmalara da yön veriyor. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.